Türkiye yollarında bir dönem vardı, uzaktan gelen o kalın egzoz sesi duyulduğunda herkes ne geldiğini bilirdi. Alırsın Ford, olursun Lord. Bu söz bir reklam değildi, bir kamyoncunun tecrübesiydi. 1960'ların sonundan 1990'ların başına kadar Ford D1210 Türkiye'de nakliyeciliğin simgelerinden biri oldu. Tomruk taşıdı, sebze taşıdı, moloz taşıdı ama asıl taşıdığı şey ekmekti. Kağıt üzerindeki sınırları Türkiye yollarında aştı. Bir nesli direksiyon başında büyüttü ve adını kamyon tarihine yazdırdı. Bu videoda bir kamyonun nasıl efsane olduğuna bakıyoruz. Hazırsanız hadi başlayalım. 1960'ların başında Avrupa yolları değişiyordu. Şehirler sıkışıyor, taşımacılık hızlanıyor. Eski tip uzun burunlu kamyonlar ise bu yeni düzene ayak uydurmakta zorlanıyordu. Ford bu değişimi erken fark eden firmalardan biriydi. Ama mesele bir devrim yapmak değildi. Amaç daha netti. Daha kısa, daha çevik ve daha verimli bir kamyon. 1965 yılında Ford, Birleşik Krallık merkezli mühendislik ekibiyle D serisi adını verdiği yeni kamyon ailesini tanıttı. Bu seri önceki Times Rider modellerinin doğrudan devamı sayılabilirdi, ancak tasarım yaklaşımı belirgin şekilde farklıydı. En dikkat çekici değişiklik burunsuz kabin yapısıydı. Motor alışıldık kaputun altından çıkarılmış, kabinle bütünleşik bir yapıya alınmıştı. Üstelik 45 derece yatırılarak konumlandırılmıştı. Bu çözüm daha kısa araç boyu, daha iyi manevra kabiliyeti, daha düz ve kullanışlı bir kabin zemini gibi pratik avantajlar sağlıyordu. Elbette bunun bedeli de vardı. Isı, ses ve titreşim sürücüye daha yakındı. Yani D serisi konfor öncelikli değil, iş odaklı bir kamyondu. Ford D serisi Avrupa pazarında rekabetçi bir alternatif olarak konumlandı. Ne tek başına piyasayı domine etti ne de bir niş ürün olarak kaldı, ama doğru pazarlarda, doğru koşullarda beklenenden çok daha etkili olacaktı ve bu hikayenin bir sonraki durağı Türkiye olacaktı. Ama önce kısa bir bilgilendirme yapacağım. Bu videonun hazırlanmasında bize destek olan kamyon uygulamasından bahsetmek istiyorum. Kamyon yük veren firmalarla kamyoncu ve tır şoförlerini tek bir platformda buluşturan dijital bir lojistik çözümü. Yük verenler için taşıma süreçlerini tek noktadan yönetmek, zaman ve maliyet tasarrufu yapmak mümkün oluyor. Taşıyıcılar için de konuma en yakın yükleri görme, boş dönüşleri azaltma ve sürekli iş imkanı var. 200'den fazla yük veren firma ve binlerce onaylı taşıyıcı şu anda kamyonu kullanıyor. İster yük veren olun, ister taşıyıcı. Kamyon ile taşımacılığı daha planlı, daha verimli yönetebilirsiniz. Kamyon uygulaması tamamen ücretsiz. İndirme linklerini açıklamada bulabilirsiniz. Ford D1210'un Türkiye'deki hikayesini anlamak için önce şunu netleştirmek gerekir. Bu kamyon Türkiye'ye tesadüfen gelmedi. Bu hikaye bir modelden önce bir ilişkiyle başladı. Ford ile Koç grubunun yolu Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar uzanır. Vehbi Koç'un Ford bayiliğiyle başlayan bu ilişki 1950'lerin sonunda artık basit bir ticaret ortaklığı olmaktan çıkmış, sanayi ortaklığına dönüşmüştü. 1960 yılında Otosan kurulduğunda Türkiye'de otomotiv sanayi emekleme dönemindeydi. Ne tam anlamıyla yerli üretim vardı ne de güçlü bir yan sanayi. Bu yüzden ilk yıllarda tercih edilen yöntem şuydu: montaj usulü üretim. Ford'un İngiltere'de ürettiği modeller parça parça Türkiye'ye geliyor, Otosan tesislerinde birleştiriliyordu. Bu dönemde üretilen kamyonların başında Times Rider geliyordu. Times Rider Türkiye için önemliydi. Çünkü Otosan'a ilk kez şunu öğretti: bir kamyonu sadece üretmek yetmez, onu bu ülkenin yollarında yaşatmak gerekir. Bu modellerle birlikte Otosan, şasi, üst yapı, yük dağılımı, servis ağı ve yedek parça konularında çok ciddi bir saha tecrübesi kazandı. Ama zaman değişiyordu. 1960'ların ortasına gelindiğinde Avrupa'da kamyonculuk anlayışı dönüşmeye başlamıştı. Ford da bu değişime cevap olarak 1965 yılında D serisini tanıttı.
Bu seri Tom Strider'in birebir devamı değildi ama onun bıraktığı yerden daha modern bir anlayışla ilerliyordu. Burunsuz kabin, daha kısa araç boyu, daha iyi manevra ve bu yeni seri çok geçmeden Türkiye'de de görülmeye başladı. İlk etapta Ford D750 gibi D serisinin daha hafif versiyonları yine montaj usulüyle üretildi. Bu çok kritik bir detaydır çünkü D1210'a giden yol aslında D750 ile test edildi. D1210 Türkiye şartları için tam bir denge noktasıydı. Şasisi basitti ama sağlamdı. Damper de olurdu, kasada, sebze de taşırdı, tomrukta. Motoru karmaşık değildi. Elektronik yoktu, ustanın eliyle çözülürdü. Bu kağıt üzerinde küçük bir detay gibi görünür. Ama 1970'leri Türkiye'sinde bu fark kamyonun kaderini belirledi. Bir diğer önemli konu da üretim yapısıydı. Otosan Tom Strider'den kazandığı deneyimle D1210'u sadece monte eden değil, uyarlayan bir üretici konumuna gelmişti. Bu kamyon ilk çıktığında herkesin gözdesi değildi ama sahaya indikçe kendini kabul ettirdi. Çünkü o yıllarda bir kamyonun değeri reklamla değil yükle ölçülürdü ve D1210 yük taşımayı biliyordu. İşte bu yüzden Ford D1210 Türkiye'de zorunlu olduğu için değil, işini yaptığı için tuttu. Ford D1210'un başarısını anlamak için rakamları abartmaya gerek yok. Bu kamyon kağıt üzerinde iddialı değildi ama sahada işini bilen bir araçtı. D1210'un kalbinde 6 silindirli bir Ford dizel motor vardı. Yaklaşık 115 beygir güç üretiyordu. Bu motor yüksek devirli değil, alt devir torkuna odaklıydı. Yani D1210 hız için değil, yükle çalışmak için tasarlanmıştı. Motor yapısı sadeydi, elektronik yoktu, karmaşa yoktu. Bu da Türkiye şartlarına bakımı kolay, arızası anlaşılır bir kamyon anlamına geliyordu. Resmi taşıma kapasitesi yaklaşık 7 ile 12 ton aralığındaydı ama sahada bu sınırların çoğu zaman zorlandığı görülüyordu. Tasarım olarak burunsuz cap-hour bir yapı tercih edilmişti. Bu sayede araç boyu kısalmış, manevra kabiliyeti artmıştı. Özellikle şehir içi taşımacılıkta bu ciddi bir avantajdı. Türkiye üretimlerinde kullanılan fiberglass kabin ilk başta eleştirildi. Ancak zamanla çürümeye karşı dayanıklılığı, hafifliği, onarım kolaylığı gibi avantajlarıyla kabul gördü. Konfor tarafında D1210 iddialı değildi, gürültülüydü, sertti ama sürücüye makineyle doğrudan temas hissi veriyordu. Bu yüzden birçok şoför için D1210 bir araç değil, bir çalışma arkadaşıydı. 1970'ler ve 80'ler Türkiye kamyon pazarının en sert yılları da diyebiliriz. Ortalıkta tek bir doğru yoktu. Her kamyonun iddiası, her markanın bir kitlesi vardı. Ford D1210 bu arenaya en güçlü olarak çıkmadı ama en dengeli adaylardan biriydi. Karşısındaki rakipler küçümsenecek gibi de değildi. MAN özellikle 520 serisiyle güçlü motorları ve Alman sağlamlığıyla öne çıkıyordu. Uzun yolda yük altında ve dayanıklılık algısında Ford D1210 için ciddi bir rakipti. Ancak bu gücün bir bedeli vardı. Burunlu yapısı manevra kabiliyetini sınırlıyordu. Parça maliyetleri yüksekti. Ayrıca rampalı arazilerde beklenen performansı her zaman veremiyordu. Bu nedenle MAN kamyonlar Türkiye'nin engebeli coğrafyasında her bölgeye yayılamadı. Daha çok Orta Anadolu'da özellikle Konya ve Ankara çevresinde yoğun olarak kullanıldı. Ford D1210 gibi ülkenin her noktasına yayılan bir kamyon olamadı. Chrysler AŞ tarafından Türkiye'de üretilen PD600 yani AS600 modeli de Ford D1210'un bir diğer rakibiydi. Burunlu yapısı ve sağlam şasisiyle dayanıklı bir kamyondu. Ancak burunlu tasarım dar alanlarda ve şehir içi kullanımda D1210'a göre daha sınırlı manevra sunuyordu. Bu yüzden PD600 güçlüydü ama Ford kadar pratik değildi. Genot üretimi Bedford kamyonları Ford D1210'un en ciddi rakiplerinden biriydi. Hatta birçok kişi için en çok zorlayan rakipti. Burunsuz, küçük de olsa yataklı kabin yapısı ve Mercedes OM352 motorlu seçenekleriyle dönemine göre iddialıydı. Ancak 1980'lerin sonuna doğru General Motors'un Türkiye'deki Geneto yapılanmasına ilgisinin azalmasıyla üretim zayıfladı. Bu nedenle Bedford kamyonlar Ford D1210 kadar yaygınlaşamadı ve pazarda kalıcı olamadı.
Mercedes o yıllarda L serisi kamyonlarıyla kalite algısının zirvesindeydi ama Türkiye'de tablo farklıydı. Mercedes'in kamyonları yerli üretim değildi. İthalat sınırlıydı. Dönem dönem neredeyse imkansızdı. İthal edilebildiği zamanlarda ise fiyatlar çok yüksekti. BMW özellikle TM serisiyle yerli üretimin güçlü temsilcisiydi. Dayanıklıydı, sertti ama burunsuz yapı ve manevra konusunda her zaman avantajlı değildi. Ford D1210 ise tam bu noktada konumlandı. Ne MAN kadar pahalı, ne Mercedes kadar ulaşılamayan, ne de BMW kadar kaba. Ama hepsinin ortasında kullanılabilir denge sundu. Servisi yaygındı, parçası bulunuyordu, ustası her yerde vardı. Bu yüzden D1210 büyük filolardan çok küçük ve orta ölçekli nakliyecinin kamyonu oldu. Kamyonunu kendi süren, kendi tamir ettiren, her yükü son yükmüş gibi taşıyan insanlar için mantıklı bir tercihti. Rakipleri kağıt üzerinde daha iyi olabilirdi ama Türkiye şartlarında kağıt değil, yol konuşurdu. Ve yollarda Ford D1210 geri planda kalmadı. Bu kamyonun üretimi Türkiye'de 1965 yılında Otosan tesislerinde başladığını daha önce de söylemiştim. İlk yıllarda montaj ağırlıklı bir üretim söz konusuydu ama yine de Ford D1210 Türkiye yollarıyla çok erken tanıştı. Zamanla üretim oturdu ve D1210 Otosan için ağır ticari araç programında sabit bir yer edindi. Artık montaj usulü değil, birçok parçası da Türkiye'de üretilmeye başlamıştı. Bu süreç 1983 yılına kadar devam etti. Yani Ford D1210 yaklaşık 18 yıl boyunca üretilmiş oldu. Bu süre içinde üretilen toplam D1210 sayısı yaklaşık 56 bin adet olarak kabul ediliyor. O yılların Türkiye şartları düşünüldüğünde bu oldukça yüksek bir rakamdı. Her köşe başında görülmesinin nedeni de buydu. Satış fiyatına gelince D1210 dönemine göre orta seviyede konumlanan bir kamyondu. Ucuz değildi ama ulaşılamaz da değildi. 1980'lerin başına gelindiğinde Türkiye'de kamyonculuk anlayışı değişmeye başladı. Daha modern kabinler, daha iyi sürüş konforu ve yeni tasarımlar gündeme geldi. Bu değişimin bir sonucu olarak Ford D1210'un üretimi 1983 yılında sona erdi. Yerine ise Ford'un yeni nesil kamyon anlayışını temsil eden Ford Cargo serisi geldi. Cargo daha modern görünümü, daha güncel teknik yapısı ve yeni beklentilere uygun tasarımıyla D1210'un bıraktığı yerden devam etti. Ancak her ne kadar üretim 1983'te sona ermiş olsa da Ford D1210'lar Türkiye yollarından hemen silinmedi. Bu kamyonlar aktif olarak 1990'lı yılların ortalarına kadar yük taşımaya devam etti. Günümüzde bile özellikle kırsal bölgelerde kısa mesafe nakliye yapan bir Ford D1210 görmek mümkündür. Bu kamyon bugün hala direksiyonla oturanlar için bir araçtan çok bir hatıra olarak anılıyor. Ford D1210 acısıyla tatlısıyla bir dönemin yükünü taşıdı ve arkasında unutulmaz bir iz bıraktı. Bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.